Herkese selam. Bu gece sizleri binlerce yıl öncesine, Nil Nehri kıyılarına, piramitlerin gölgesine ve firavunların hüküm sürdüğü, tanrıların her hareketinizi izlediği gizemli bir medeniyete götürüyorum. Ama altın maskelerin ve muhteşem tapınakların ardında çok daha sert ve acı gerçekler yatıyor. Peki eski Mısır'da sadece bir gün bile yaşasaydınız neler olurdu? Size şunu söyleyeyim, sizi kavuracak tek şey güneş olmayacaktı. Eğer videomuz hoşunuza giderse videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hazırsanız eski Mısır'ın gizemli ve zorlu dünyasına adım atalım. Piramitlerin gölgesinde, tanrıların hakimiyetinde ve kavurucu güneşin acımasızca yeryüzünde hüküm sürdüğü antik Mısır'a hoş geldiniz. Sabah gözlerinizi aralar aralamaz, güneş sanki sahneye çıkmak için acele ediyormuş gibi hücum ediyor. Güneş, ufku kızıl bir perdeyle kaplıyor ve Mısır köylüsünün sazdan örülmüş evinin duvarlarını ateşe boğuyordu. Gecenin serinliği ilk ışıklarla birlikte hızla yok olur, yerini kavurucu bir sıcağa bırakırdı. Çölün rüzgarı evlerin arasından geçerken ince kum tanelerini savurur, insanların tenine iğne gibi batar. Nefes almayı bile güçleştirirdi. Sıcak yalnızca bir mevsim değil, gündelik hayatın asla bitmeyen bir misafiriydi. Köydeki insanlar bu yakıcı iklim şartlarına alışmışlardı ama yine de her gün bir mücadeleydi. Nil Nehri tüm bu zorluğun ortasında hem kurtarıcı hem de tehdit edici bir güçtü. Nehrin taşkınları köy tarlalarını bereketli alüvyonla doldurur. Bu sayede buğday, arpa ve keten filizlenirdi. Fakat aynı taşkın sınırını aştığında evleri yıkabilir, insanları ve hayvanları boğabilirdi. Bu yüzden Nil bir annenin kucağında saklı şefkat kadar, öfkeli bir tanrının gazabı gibi korkutucuydu. Toplumsal düzen ise en az doğa kadar katıydı. Köylüler sabahtan akşama kadar tarlalarda çalışır, ürünlerinin büyük kısmını Firavun'un ambarına teslim ederdi. Çünkü Firavun yalnızca bir kral değil, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesiydi. Onun otoritesi sorgulanmaz, sesi hem yasa hem dua kabul edilirdi. Bir yanlış söz, bir ihmal ya da şikayet köylünün hayatına mal olabilirdi. Bu yüzden insanlar sessizlik içinde çalışır, alın terlerini Nil'in bereketiyle birleştirerek hayatlarını sürdürürdü. Yine de bu zorlu yaşamda tek teselli inançların sağladığı güçtü. Güneş tanrısı Ra'nın gökyüzüne yaptığı yolculuk köylüler için umudun sembolüydü. Her sabah güneşin doğması yeniden doğuşun ve düzenin işaretiydi. İnsanlar tanrıların bu düzeni koruduğuna inanarak tüm sıkıntıları kabullenirdi. Böylece antik Mısır'da hayat, çölün kavurucu sıcağı, Nil'in hem hayat veren hem de yıkıcı taşkınları ve toplumsal baskının ağır gölgesi altında sürüp gidiyordu. İnsanlar doğanın, toplumun ve tanrıların arasında ince bir denge kurmaya çalışıyor. Bu denge bozulduğunda ise bedelini tüm köy birlikte ödüyordu. Antik Mısır'da gökyüzünde beliren her bulut, güneşin en parlak ışını ya da Nil'in en ufak kıpırtısı, İnsanlar için yalnızca doğal bir olay değildi. Onlar için bunların her biri tanrıların dünyaya gönderdiği bir işaretti. Özellikle güneş, yaşamın tam kalbinde duruyordu. Sıcaklık yalnızca bedenleri kavuran bir güç değil, Ra'nın kudretinin somut bir yansımasıydı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte köylüler, gözlerini kamaştıran o sarı alev topuna bakarak, Ra'nın gökyüzündeki yolculuğuna şahit olurdu. Onlar için bu sıradan bir doğa döngüsü değil, Tanrı'nın her gün yeniden evrene düzen getirmesiydi. Güneş ne kadar yakıcıysa, Ra o kadar güçlüydü. Ne kadar dayanılmazsa, sınav da o kadar zordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köydeki sazdan kulübelerin kapıları gıcırdayarak açılırdı. Henüz gün doğarken bile güneş,
tarlalara altın rengi bir örtü sererdi. Bir köylü elinde basit bir bakır kadehle Nil'den aldığı suyu yudumlar, ardından güneşin doğduğu ufka doğru eğilirdi. Bu sıradan bir selamlama değildi. Raye edilen kısa, içten bir duaydı. Çünkü onlar için güneşin her gün yeniden doğması, evrenin düzeninin sürdüğünün kanıtıydı. Sonra ağır adımlarla tarlasına doğru yürümeye başlardı. Ayaklarının altında çatlamış toprak, ona tanrıların ne kadar sert bir sınav koyduğunu hatırlatırdı. Yürürken yalnız değildi. Çocuklar su taşır, kadınlar sabah ekmeklerini hazırlardı. Herkesin hareketi aslında tanrılara bir şükran ya da yakarış gibiydi. Öğlene doğru kavurucu sıcak dayanılmaz hale gelirdi. Gömleğinin ince keten kumaşı bile terden ağırlaşır, alnından süzülen damlalar gözlerini yakardı. Fakat yine de çalışmayı bırakmazdı. Çünkü o bilir ki güneş ne kadar sertse Nil de o kadar cömert olur. Nil'in taşmasıyla dolup taşan kanallar onun tarlasını sulayacak ve ailesinin kışın aç kalmamasını sağlayacaktı. Nil köylü için hem bir kurtarıcı hem de korkutucu bir güçtü. Fazla taşarsa sel olur, az taşarsa kuraklık getirirdi. Ama her iki durumda da bu yalnızca dua değil, tanrıların mesajıydı. Bu yüzden Nil'in kıyısında bir çocuk suya elini daldırırken aynı zamanda Hapi'ye, Nil'in tanrısına sessizce dua ederdi. Akşam olduğunda köylü gün batımını izlemek için başını kaldırırdı. Güneşin gökyüzünden çekilişi onun için yalnızca karanlığın gelişi değil, Ra'nın yer altına doğru yolculuğuydu. O anda herkesin içinde küçük bir tedirginlik olurdu. Ya Ra sabah geri dönmezse, ya karanlık sonsuza kadar sürerse? İşte bu yüzden Mısırlılar için her gün hem doğanın gücüyle hem de tanrıların görünmeyen iradesiyle dolu bir imtihandı. Sıcaktan kavrulan bedenler aynı zamanda tanrılara sabırla bağlı kalan ruhların simgesiydi. Sıcaktan çatlayan toprak bazen bir lanet gibi görünürdü. Ama aynı zamanda yaşamın tek kaynağı olan Nil'in bereketini de o sıcağa borçluydular. İnsanlar bu çelişkiyi tanrıların iradesiyle açıklardı. Çünkü onların dünyasında doğa ve din birbirinden ayrı değildi. Bir tarlanın kuraklıktan çatlaması yalnızca yağmurun eksikliği değil, aynı zamanda tanrıların hoşnutsuzluğu demekti. Bir ürünün bereketli çıkması ise gökyüzünde düzenin tanrıların insana gülümsemesi olarak yorumlanırdı. Antik Mısırlılar için her gün hem doğa koşullarıyla hem de tanrıların gözle görülmeyen sınavlarıyla iç içe geçmişti. Ra'nın yakıcı ışıklar altında çalışmak, yalnızca fiziksel bir çaba değil, aynı zamanda ruhun dayanıklılığını ölçen manevi bir imtihandı. Böylece doğa ile inanç birbiriyle örülmüş, ayrılmaz bir yaşam biçimini şekillendiriyordu. Nil Nehri antik Mısır için adeta bir damar gibiydi. Tarımı, ticareti ve yaşamı besleyen ana kaynaktı. Topraklarını bereketlendirir, ticareti mümkün kılar, köylüleri doyururdu. Nil olmadan ne buğday filizlenir, ne balık sofralara gelirdi. Ancak aynı Nil bir annenin kucağı kadar şefkatli olabildiği gibi bir celladın soğuk yüzünü de gösterebilirdi. Onun bereketi olmadan ne buğday yetişir ne de köylülerin ellerinde sıcak ekmek olurdu. Ancak Nil yalnızca hayat veren bir dost değildi. Aynı zamanda tehditkar bir düşmandı. Sular fazla yükseldiğinde köyleri yutar, evleri yerle bir ederdi. Taşkınlar fazla olduğunda evler ve tarlalar yok olur, suya kapılan insanlar geri dönemezdi. Yeterince taşmazsa kıtlık ve açlık kapıyı çalardı. Ve tabii ki Nil'in sularında gizlenen timsahlar. Bir çocuğun dikkatsizce suya yaklaşması bile ölümcül sonuçlar doğurabilirdi.
Bu yüzden Mısırlılar Nil'e saygı duyar, ona yaklaştıklarında fısıltıyla konuşur, Hapi'ye dualar ederdi. İşte bu yüzden Nil, Mısırlılar için yalnızca bir nehir değil, aynı zamanda kutsal bir sınavdı. Onlar Nil'in taşmasını Tanrı Hapi'nin iradesi olarak görürlerdi. Her yıl suyun yükselme zamanında rahipler beyaz keten giysiler içinde dualar eder. Tapınaklarda tütsüler yakar, sunağa ekmek ve şarap bırakırdı. Köylüler ise Nil kıyısında topluca ilahiler söyler. Çocuklar papirüs çelenklerini suya bırakırdı. Bu ritüeller nehre duyulan minnetin ve korkunun birleştiği anların simgesiydi. Onların gözünde hem bir anne gibi besleyen hem de bir cellat gibi cezalandıran çelişkili bir varlıktı. İşte bu yüzden Mısır'ın günlük hayatı Nil'in dalgalarıyla ve tanrıların iradesiyle sürekli bir sınav içindeydi. Nil onların gözünde yalnızca bir su yolu değil, tanrıların sesini taşıyan, yaşam ve ölümü aynı kucakta barındıran gizemli bir varlıktı. Sabahın erken saatleri. Nil'in sakin yüzeyi güneşin ilk ışıklarıyla altın sarısına bürünmüş. Çiftçiler tarlalarını sulamak için nehre yaklaşırken, suyun berrak yüzeyine yansıyan ışık huzmeleri adeta bir davet gibidir. Ancak bu büyüleyici manzara tehlikeyi gizler. Nil Mısırlıların hayat kaynağıdır, balık verir, tarım alanlarını sulayarak bereketi taşır, ulaşımı kolaylaştırır. Aynı suda görünmez düşmanlar da vardır. Çocuklar nehir kenarında oynarken küçük bir adım parazitlerle dolu bir akıntıya düşmek anlamına gelebilir. Kadınlar çamaşırlarını yıkarken veya su taşırken elleri ve ayakları hastalık taşıyan mikroplarla temas eder. Balıkçılar sabahın serinliğinde ağlarını suya bırakır. Ancak suyun içindeki bakteri ve parazitlerin farkında değildirler. Her gün Nil ile kurulan bu yakın temas bir yandan yaşamı, bir yandan hastalık riskini getirir. İçme suyu çoğu zaman kirli sulardan ayrıştırılamazdı. Suların hijyenik olmaması bağırsak hastalıklarını, ishal salgınlarını ve çeşitli enfeksiyonları beraberinde getirirdi. Küçük bir yaralanma veya suyla temas bazen ölümcül sonuçlara yol açabilirdi. Her gün Nil'e yaklaşan halk hem Tanrı'nın lütfuna hem de görünmez bir tehdide karşı adeta bir sınavdan geçerdi. Nil'in sunduğu yaşam ile sakladığı tehlikeler, antik Mısır toplumunun doğa ile kurduğu karmaşık ilişkiyi gözler önüne serer. İnsanlar doğayı hem kutsal bir güç olarak görür hem de onunla sürekli mücadele ederdi. Nil sadece fiziksel bir yaşam kaynağı değil, aynı zamanda halkın sağlık ve hijyenle mücadelesinin merkeziydi. Her sabah nehre bakmak, hem bereketi hem de riski hatırlamak demekti. Antik Mısır'da sosyal hiyerarşi tıpkı Nil Nehri'nin akışı gibi keskin ve belirgindi. Halkın çoğu piramitlerin gölgesinde ve tapınakların ihtişamı altında yaşayan köylüler ve işçilerdi. Herkesin yeri belliydi. Toplumun üst katmanları, özellikle rahipler ve soylular hem servet hem de tanrısal onayla korunuyordu. En alt sınıfta yer alan sıradan insanlar ise hayatta kalmak için hem doğanın hem de sosyal sistemin acımasız kurallarına boyun eğmek zorundaydı. Firavun sadece bir hükümdar değil, aynı zamanda yaşayan bir tanrı olarak kabul edilirdi. Onun emirleri tartışılmazdı. Zira Firavun'un otoritesi hem dünyevi hem de kozmik bir düzenin garantisi olarak görülüyordu. Halk küçük bir ihmal veya sözlü itirazın bile ciddi cezalar doğurabileceğini bilirdi. Bir işçinin tapınak inşasında geç kalması ya da bir köylünün sulama kanallarını yanlış kullanması sadece iş yerinde uyarıyla kalmaz. Bazen ağır cezalar veya kamu önünde aşağılama ile sonuçlanabilirdi. Bireyler bu sosyal baskıyı günlük yaşamlarının her alanında hissederdi.
Evde, sokakta, tarlada ya da pazar yerinde. Davranışlarını sürekli kontrol etmek zorundaydılar. Şikayet etmek veya adaletsizliklere açıkça karşı gelmek sadece kişisel güvenle değil, bazen tüm ailenin güvenliğini de riske atabilirdi. Bu durum insanların hayatta kalmak için sessiz bir itaat geliştirmelerine yol açmış, bireysel özgürlüklerin neredeyse tamamen sınırlanmasına neden olmuştur. Kısacası Antik Mısır'da hem birey, hem doğa, hem de toplum tarafından sürekli sınanıyordu. Sosyal sınıfların keskinliği ve Firavun'un ilahi otoritesi halkın hem bedenini hem de ruhunu şekillendiren görünmez ama güçlü bir zincir görevi görüyordu. Hayatta kalmanın kuralları sadece çalışmak değil, aynı zamanda itaat etmek, gözlemlemek ve tanrıların ve Firavun'un gözü önünde sürekli dikkatli olmaktı. Güneş tepede yükselirken, Nil'in sularından taşan nem ve sıcaklık halkın bedenine doğrudan nüfuz ederdi. Sıcak ve nemli iklim sadece günlük yaşamı zorlaştırmakla kalmaz, aynı zamanda hastalıkların yayılmasına da uygun bir ortam yaratırdı. Çocuklar ishalden, yetişkinler cilt enfeksiyonlarından muzdarip olurken, parazitler ve sinekler de sürekli tehdit olarak yakınlarda dolaşırdı. Mısırlılar için modern tıp yoktu. Her hastalık bir sınav, her acı bir öğrenme fırsatıydı. Hastalıklarla başa çıkmak için halk ve şifacılar doğanın sunduğu her şeyi kullanırdı. Nil'in kenarında yetişen otlar, şifalı bitkiler ve çeşitli mineraller hem içten hem dıştan tedavi amaçlı kullanılırdı. Şifacılar, hastanın durumuna göre bitkisel karışımlar hazırlar, vücuda masajla uygular veya özel merhemler sürerdi. Her tedavi hem fiziksel hem de manevi bir ritüel içerirdi. Dualar ve büyüler ilacın etkisini güçlendirdiğine inanılırdı. Sarayda ise durum biraz farklıydı. Firavun ve yüksek sınıf halk için saray hekimleri görevlendirilmişti. Bu hekimler bitkisel tedavilere ek olarak kan alma, köpük banyoları ve çeşitli cerrahi müdahalelerle hastalıkları tedavi etmeye çalışırdı. Saray hekimlerinin bilgi birikimi halkınkinden daha sistematik ve kayda değerdi. Ancak onların da sınırları vardı. Birçok hastalık çaresiz kalabiliyordu. Halkın kullandığı yöntemler ise doğayla sürekli bir iletişim gerektirirdi. Nil'den alınan çamur maskeleri cilt hastalıklarını tedavi eder. Belirli otlar çay gibi kaynatılarak mide ve sindirim sorunlarına iyi gelirdi. Hastalıklar bazen sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da ele alınır. Dualar, tılsımlar ve tanrıların isimlerinin zikredilmesiyle hastaya manevi güç verilirdi. Antik Mısır'da hastalık ve sağlık, doğa, inanç ve insan bilgisinin iç içe geçtiği bir denge oyunuydu. Her hastalık hem bir tehlike hem de bir öğrenme fırsatıydı. Nil Nehri'nin suyu, çevresindeki bitkilerle kurulan bu bağ, halkın hayatta kalmasını sağlarken, kültürel bilgeliği ve toplumsal dayanışmayı da pekiştiriyordu. Gözlerinizi Teotihuacan'ın görkemli sokaklarını açın. Bu şehir yalnızca taş ve topraktan ibaret değil, aynı zamanda bir inanç, güç ve kozmik düzen laboratuvarıdır. Tüylü yılan tapınağı, görkemli merdivenleri ve devasa platformlarıyla Mesoamerika'nın hem dini hem de siyasi kalbini temsil eder. Ancak bu yapının büyüleyici estetiğinin ardında insanların yaşamları ve kaderleriyle doğrudan bağlantılı, bazen karanlık bir ritüel yatmaktadır. Tüylü Yılan Tapınağı'nın görkemli merdivenlerinin hemen altında, taş zeminlerin soğuk gölgesinde, antik toplumların inanç ve güç uygulamalarının en karanlık yönü saklıydı. Bireysel insan kurbanları.
Bu kurbanlar sadece dini bir ritüel objesi değil, aynı zamanda toplumun siyasi ve sosyal hiyerarşisinin somut bir göstergesiydi. Gençler toplumun geleceğini temsil eden bir tür kozmik bedel olarak seçilirdi. Bu seçim tamamen rastgele değil, yıldızların konumları, mevsimler ve tapınağın astronomik hizalanmaları ile belirlenirdi. Toplum bu düzeni evrenin kendi düzeniyle özleştirerek hem tanrılara itaat etmiş hem de toplumsal hiyerarşiyi pekiştirmiş olurdu. Gençler ve bazen seçilmiş yetişkinler yaşamlarının henüz baharında seçkin bir topluluğun ellerinde tapınağın altına indirilirdi. Bu ritüel sıradan halk için hem bir uyarı hem de itaatin somut bir sembolüydü. Tanrılarla bağlantı kurmak, toplumun düzenini sağlamak ve yöneticilerin gücünü pekiştirmek için bir can feda ediliyordu. Kurban edilen kişi, korku ve saygının iç içe geçtiği bir atmosferde, tapınak taşlarının arasında sessizce hayatını kaybederdi. Kurban edilenleri izleyenler hem korku hem de saygı ile sessizliğe bürünürdü. Bu uygulama, antik toplumların dini inançlarının nasıl siyasi otoriteyle iç içe geçtiğini gözler önüne serer. Kurban, sadece bireysel bir trajedi değil, toplumun kozmik düzenle özleştirdiği bir ritüelin parçasıdır. Halk, kurbanın yaşamını tanrılara adanmış bir fedakarlık olarak görürken, yöneticiler ve rahipler toplumsal kontrol ve korku mekanizmasını güçlendirmiş olurdu. Tapınak altındaki bu karanlık mekan aynı zamanda insan psikolojisi üzerindeki etkilerini de gösterir. Herkes bu ritüelin varlığını bilerek yaşamını şekillendirir. İtaat ve korku birbirine karışır. Bir bireyin yaşamı, toplumsal düzen ve kozmik inanç sistemine adanırken, topluluk hem manevi hem de sosyal açıdan şekillenirdi. Bu yüzden tapınak altındaki kurbanlar sadece birer ölü değil, antik medeniyetin inanç, güç ve toplumsal denge arasındaki hassas bağlantının yaşayan sembolleriydi. Tüylü Yunan tapınağının mühendislik özellikleri ve astronomik hizalanmaları sadece bir dini yapı değil, aynı zamanda bilim ve devlet yönetiminin iç içe geçtiğinin kanıtıdır. Tapınak, güneşin ve yıldızların belirli konumlarına göre inşa edilmiş. Böylece ritüeller tam zamanında kozmik düzenle uyumlu olarak gerçekleştirilebilmiştir. Bu, antik Mesoamerika halkının hem doğaya hem de evrene ne kadar hakim olduğunu ve bu sosyal düzenin korunmasında nasıl kullandığını gösterir. Kısacası tüylü yılan tapınağı, taşların ve merdivenlerin ötesinde toplumun inançları, korkuları ve otoriteye bağlılıkları ile örülmüş bir yaşam alanıdır. Her adımda insanların hem devlete hem de evrene olan bağlılıkları, yaşamın ve ölümün ritüelleriyle somutlaşır. Tapınak sadece bir yapı değil, insanların inanç, korku ve itaatle ördüğü karmaşık bir kozmik sosyal ağdır. Binlerce yıl önce, dil henüz doğmamışken, insanlar bir şekilde iletişim kurmak zorundaydı. Konuşma yoktu, melodi yoktu, sadece ritim vardı. Bir el, boş bir ağaç gövdesine vuruyor. Bir sopayla taş dövülüyor. Bir ayağın toprağa ritmik vuruşu yankılanıyordu. Bu kadim tekrarın bir yerinde büyülü bir şey doğdu. İlk davul vuruşu. Henüz müzik olarak adlandırılmasa da o ses bir şey anlatıyordu. Bir çağrıydı, bir uyarıydı, bir kutlama ya da bir dua gibiydi. Düşünün, binlerce yıl önce bir mağara karanlığında ilk insan topluluğu titreyen ateşin etrafında toplanmış. Bir davulcu ilkel bir deri parçasına vuruyor. Ses mağaranın duvarlarından yankılanıyor.
topluluğu bir araya getiriyor. Her vuruş sadece müzik değil, bir çağrıydı. Birleşin, dikkat edin, birlikte hareket edin. Çocuklar koşuyor, avcılar hazırlık yapıyor, yaşlılar sessizce ritme kulak veriyor. Bu basit ama güçlü ritim onları hem fiziksel hem de tehlikelerden haberdar ediyor. Hem de ruhlarını birleştiriyordu. Mağara karanlığından yankılanan her vuruş bir topluluğu bir araya getiriyor. Ateşin ışığında gölgelerle dans eden insan ritmin gücünü hissediyordu. Antropologlar bugün 30 bin yıldan eski ilkel vurmalı çalgılara dair kanıtlar buluyor. Ağaç gövdeleri, oyulmuş su kabakları, gerilmiş hayvan derileri. Basit ama amaca hizmet eden enstrümanlar. Afrika'da oyulmuş bir ağaç gövdesi ve keçi derisiyle yapılan davul, 3 ruh barındırdığına inanılırdı. Bir ruh ağaçta, bir ruh deride, bir ruh ise çalan kişide. Her vuruş hem görünmeyenle iletişimdi hem de topluluk bağlarını güçlendiren bir ritüeldi. Bir köyün uzak bir ucundaki tehlike bir vuruşla haberdar edilirdi. Kutlamalar, doğumlar ve ölüm haberleri davulun sesiyle iletilirdi. Zamanla davul sadece ritüellerin değil, toplumsal ve siyasi düzenin de bir aracı haline geldi. Antik Çin'de savaş alanlarında devasa davullar komutanların emirlerini iletirken, Mezopotamya'da tapınak davulları kralları yüceltir, şehir sularında yankılanan ses düşmanı korkuturdu. Osmanlılar dünyadaki ilk askeri orkestralarıyla düşman ordularını ritimle şaşkına çevirirdi. Amerika'da köleler davulları direniş aracı olarak kullanır, gizli mesajlar ve kültürel hafıza aktarılırdı. Doğuda davul, ritüel ve maneviyatın bir simgesiydi. Batıda ise disiplin, güç ve düzenin sesi. Hindistan'da Tanrı Shiva'nın damarusu, evrenin ritmini simgelerken, Japon Tao davulu, fiziksel disiplin ve kutsallığın bir aracına dönüşüyordu. Afrika, Orta Doğu, Karayipler, Latin Amerika. Her kıta kendi ritmini yaratıyor, kültürlerini ve tarihlerini davula işliyordu. Sanayi devrimiyle davul seti doğdu. Artık tek bir kişi birden fazla ritmi kontrol edebiliyor, bateri, caz, rock ve elektronik müzikle modern sahnelere taşınıyordu. Roland TR-808 gibi makineler, dijital ritmi dünyaya tanıtırken, insanın dokunuşu ve teri hala vazgeçilmez bir değer taşıyordu. Bugün Manhattan'ın neon ışıklı sahnelerinde küçük bir yatak odasında ya da Amazon'un derinliklerinde bir köyde davul hala konuşuyor. Kalplerimizi senkronize ediyor, duygularımızı ifade ediyor ve insanlığın ortak tarihine yankılanan bir köprü kuruyor. Davul sadece ses değil, bizimle, birbirimizle ve daha büyük bir şeyle bağ kuran bir nabızdır. Zamanla Mısır'ın güneşle kavrulmuş tapınaklarında rahipler davulları ellerine alıp tanrılara adanan törenlerde çalmaya başladı. Nil'in kenarında yükselen ritimler hem günlük yaşamın stresini hafifletiyor hem de topluluğun manevi bağlarını güçlendiriyordu. Teotihuacan'ın görkemli tüylü tapınağında ise davulun ritmi tapınağa gelen halkı kozmik bir düzene hazırlıyordu. Her vuruş hem korku hem saygı yaratıyor, sosyal ve politik düzenin sessiz bir aracı oluyordu. Osmanlı seferlerinde de davul askerlerin moralini yüksek tutuyor, topluluk içinde disiplin ve uyumu sağlıyordu. Ve bugün modern dünyada teknoloji sayesinde ritim artık sınır tanımıyor. Bir kişinin elektronik davula vuruşu binlerce kilometre uzaktaki başka bir kişiye anında ulaşabiliyor. Çevrim içi konserlerde insanlar
sanal ortamda aynı ritme eşlik ediyor. Dijital ritim oyunları, tarih boyunca süregelen topluluk deneyimlerini yeniden yaratıyor. Ancak ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, ritmin kalbindeki güç kaybolmadı. İnsanlar hala kalp atışıyla uyumlu ritimlere tepki veriyor, dans ediyor ve toplu hareketlerle bağ kuruyor. Her elektronik ritim, geçmişin davullarının yankısını taşıyor. Binlerce yıl önceki mağara ateşinden, Nil'in kıyısındaki tapınaklara, antik törenlerden modern konser salonlarına kadar uzanan bir köprü var. Ritim sadece ses değil, insanlığın kolektif hafızası. Kültürel sürekliliği ve toplumsal bağlarının görünmez ama güçlü temsilcisi olmaya devam ediyor. Davulun basit vuruşu hala birleştiriyor. Geçmişin bilgeliği ve günümüzün teknolojisi, dans, müzik ve topluluk deneyimleri aracılığıyla birleşiyor. Antik davulların yankısı modern elektronik ritimlerde hala hissediliyor ve insanlık tarihinin ortak melodisi olarak yaşamaya devam ediyor. Teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşse de insanın ritimle kurduğu derin bağ hiç azalmadı. Sadece yeni biçimlerde devam etti. 19. yüzyılın ortalarında Manhattan hala yere yakındı. Tek dikey yapılar kiliselerdi. Trinity Kilisesi'nin 1846'da tamamlanan 85 metrelik kulesi ise ufukta en belirgin sembol olarak yükseliyordu. Gökyüzü hala el değmemişti. Ancak kimse bilmiyordu. Gelecek taş veya ahşapla değil, çelik, demir ve insan vizyonuyla şekillenecekti. Ada hazırdı. Rüya şekilleniyordu. Yüzyıllardır yer çekimi Manhattan'ın en büyük mimarı olmuş, binaları kısa, şehri yatay tutmuştu. Ama 1852'de Elisha Otis'in güvenli asansörü ortaya çıkınca şehirde yükseğe çıkmak artık risk değil, fırsat haline geldi. İnsanlar yukarıya çıkabilecek, üst katlar birinci sınıf yaşam alanları olarak değer kazanacaktı. Sıradaki devrim çelik iskeletti. 1880'ler ve 1890'larda çelik çerçeve teknolojisi binaların daha yüksek ve daha hafif dış duvarlarla inşa edilmesini sağladı. Artık Manhattan'da yukarı doğru yarış başlamıştı. Alan dar, şehir doluydu. Tek seçenek yukarıya uzanmaktı. 1890'da Joseph Pulitzer'in New York World binası 20 kat yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ofis binası oldu. Kısa süre sonra Park Row binası 113 metre ile ünvanı devraldı. Her yeni gökdelen sadece zenginliğin değil, vizyonun da bir sembolüydü. 1908'de Singer binası 185 metre ile Trinity Kilisesi'ni geride bırakırken 1913'te Woolworth binası 235 metreye ulaşarak Ticaret Katedrali unvanını aldı. Neogotik görkemi modern Amerika'nın yükselişini anlatıyor, şirketlerin isimlerini göğe kazıyordu. Gökdelenler artık sadece yapı değil, bir marka savaşı ve şehrin silüetinde kalıcı bir reklam panosu olmuştu. Manhattan'ın ufuk çizgisi değişmişti. Yükselen çelik devleri hem mimarlık hem de ekonomik açıdan birer meydan okumaydı. İnsan hırsı artık yatay değil, dikeyde yankılanıyor. Şehir göğe doğru uzanan bir rüyaya dönüşüyordu. Güneş yavaş yavaş gökdelenlerin cam cephelerinden yansırken Manhattan'ın silüeti adeta bir devler ormanı gibi gökyüzüne uzanıyordu. Manhattan'ın gökdelenleri sadece beton ve çelikten ibaret değildi. Onlar modern insanın teknolojiyle, ekonomiyle ve estetikle şekillendirdiği birer semboldü. Çelik iskeletleri ve asansörleriyle bu gökdelenler
şehri sadece dikey bir yaşam alanı haline getirmiyor, aynı zamanda insanların hayatlarını yeniden şekillendiriyordu. Ofislerde çalışan insanlar sabah asansöre binerken modern teknolojinin ne kadar vazgeçilmez olduğunu hissediyor. Her kat hem ekonomik gücün hem de sosyal statünün bir göstergesiydi. Dışarıdan bakıldığında sadece cam ve çelik gibi görünse de her pencere ardında binlerce hikaye yaşıyor, her kat bir başarı, bir hayal ya da bir mücadele barındırıyordu. Manhattan bu gökdelenler sayesinde artık sadece bir şehir değil, teknoloji, estetik ve ekonomik gücün birleştiği devasa bir sahneye dönüşmüştü. İnsanlar bu devlerin arasında yürürken hem geçmişin endüstriyel mirasını hem de geleceğin umutlarını hissedebiliyordu. 1973'te Manhattan yepyeni bir silüetle tanıştı. İkiz kuleler. Başta herkes onları sevmedi. Bazıları kutu gibi monoton buldu. Bazıları ise geçmişin zarif kulelerinin kaybına üzüldü. Ama çoğu insan için kuleler farklıydı. Cesur, kendinden emin ve meydan okuyan. Ne Chrysler gibi gökyüzüyle dans ediyor, ne de Empire State gibi sivriliyorlardı. Sadece iki sağlam sütun gibi kendilerini ve şehri gururla taşıyorlardı. Dünya ticaret merkezi artık bir bina değil, uluslararası bir merkez, güç ve birliğin simgesiydi. Dünya çapından insanlar gözlem güvertelerini görmek, pencerelerde yemek yemek veya sadece altlarındaki meydanda hayranlıkla yukarı bakmak için Manhattan'a akın etti. Yaklaşık 30 yıl boyunca bu kuleler aşağı Manhattan'ın ruhunu belirledi. Ufuk çizgisine simetri ve ağırlık katıyor, diğer şehirlerin yükselen binaları karşısında bile benzersiz bir ağırlık taşıyordu. 2001'in 11 Eylül sabahı Manhattan, bu büyüleyici simgelerinin ne kadar kırılgan olduğunu acı bir şekilde hatırladı. Bir felaketin sessiz işaretlerini hissetti. Gökdelenlerin arasında yükselen duman, sadece cam ve çeliğin değil, insanların hayatlarının da kırılganlığını gözler önüne seriyordu. Yıkım gökdelenlerin gökyüzüne uzanan hatlarını parçalıyordu. İki gökdelenin yıkımı, şehrin silüetini dramatik bir şekilde değiştirdi. Gökdelenlerin göğe uzanan keskin hatları, yerini enkaz ve duman bulutlarına bıraktı. Ancak bu yıkım, aynı zamanda Manhattan'ın ruhunda bir direnç tohumunu filizlendirdi. İnsanlar, mühendisler, mimarlar ve işçiler bir araya gelerek enkazın arkasından yeni bir yaşam kurdu. Ancak Manhattan pes etmedi. Enkazların arasında yeniden doğuşun izleri belirmeye başladı. İnşaat makineleri, işçiler ve mühendisler şehri yeniden inşa ederken her yeni çelik kiriş ve her yükselen cam cephe kentsel direncin ve insan azminin bir simgesi haline geldi. Şehir sadece fiziksel olarak değil, toplumsal ve kültürel olarak da yeniden yükseliyor, geçmişin acılarını geleceğe taşıyan bir umut ve dayanıklılık örneği sergiliyordu. Yeniden inşa süreci karmaşık ve duygusal oldu. Kulelerin yerine ne yapılmalıydı? Kaybı unutmadan ufuk çizgisi restore edilebilir miydi? Yavaş yavaş planlar ortaya çıktı. Vinçler geri döndü. Çelik yeniden yükseldi. Ama artık bu yeni Manhattan geçmişin bir kopyası değil, trajedinin yanında yükselen bir umut ve simge olacaktı.
2003'te Daniel Libeskinda'nın tasarımı seçildi. Yeni plan sadece yükseklikle ilgili değildi. İyileşme, hafıza ve geleceği inşa etmekle ilgiliydi. Ortaya çıkan merkezde One World Trade Center yükseldi. Başlangıçta Özgürlük Kulesi olarak adlandırılan bu bina, Batı Yarımküre'nin en yüksek yapısı olarak 570 metreye ulaştı. Yalnızca yüksekliğiyle değil, Amerika'nın dayanıklılığını ve umudunu simgeliyordu. Yeni Dünya Ticaret Merkezi'nin yeniden yükselişi sadece beton ve çelikle sınırlı değildi. Bu yapı geçmişin acısını, kayıplarını ve yaslarını hatırlatan bir kolektif hafıza taşıyıcısı oldu. Aynı zamanda geleceğe dair umutları, dayanıklılığı ve insan azmini simgeliyordu. Gökyüzüne yükselen cam cepheler ve parlak çelik, şehrin yeniden doğuşunu, toplumsal direncini ve modern kent yaşamının sürekliliğini gözler önüne seriyordu. Manhattan'ın yeniden yükselişi, gökdelenlerin artık sadece ekonomik ve teknolojik güç simgesi olmadığını, aynı zamanda kolektif hafızanın, kayıpların ve umudun birleştiği bir sembol olduğunu gösteriyordu. Zamanın derinliklerine bakıldığında insanlık tarihinin bir mozaik gibi örüldüğünü görüyoruz. Her taş, her ritim, her yapıt bir dönemin sesi, ruhu ve hayalidir. Antik uygarlıklar yalnızca piramitleri veya tapınaklarıyla değil, günlük yaşamlarının sıradan ayrıntılarıyla da bize kendi hikayelerini anlatır. Sokaklarında yürüyen çocuklar, pazar yerlerindeki canlılık, ustaların tezgah başında işleyen elleri, hepsi geçmişin nefesini taşır. Ve sonra zaman ilerler, şehirler yükselir, metropoller gökyüzüne uzanır. Taş ve tuğladan yükselen yapılar sadece mekan değil, insanın sınırlarını aşma arzusu, hayal gücü ve kararlılığıdır. Her sütun, her köprü, her pencere bir önceki kuşağın hayalinin üzerine inşa edilmiş bir umut katmanıdır. Bu yapılar sadece taş ve çelik değil, insanın cesaretinin ve yaratıcılığının birer sembolüdür. Ama insan deneyimi yalnızca gözle görülenden ibaret değildir. Ritmik davulların yankısı, şarkıların ve dansların enerjisi, toplulukların bir arada yaşamayı, sevinci ve hüznü paylaşmayı öğrenmesinin bir yoludur. Her ritim, kültürün kalbinde atar. Nesiller boyunca bir köprü oluşturur. Geçmişle geleceği birbirine bağlar. Ve gökyüzüne yükselen yıldızlara bakış. İnsan sadece dünyayı değil, evreni de anlamaya çalışmıştır. Güneşin doğuşunu selamlayan törenlerden, yıldızların gizemini çözmeye çalışan kozmik inanç sistemlerine kadar her şey, insanın varoluşunu, evrendeki yerini ve anlam arayışını gösterir. Bütün bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya sadece tarih değil, insanlığın ortak hikayesi çıkar. Bu hikaye zorlukları, başarısızlıkları ve trajedileri içerir. Ama aynı zamanda yaratıcılığı, inancı ve dayanışmayı da anlatır. Antik uygarlıklardan modern şehirlerin silüetine, davul ritimlerinden yıldızlara uzanan inançlara kadar her şey, insan deneyiminin farklı yüzlerini bir araya getirir. Ve bu yüzler, yüzyıllar boyunca birbirine eklenerek bize bir ayna tutar. İnsanlık her zaman düşleyen, yaratmayı ve yeniden başlamayı bilen bir varlık olmuştur. Tarih boyunca insanlar hep yukarıya, ötesine baktı. Gökyüzüne uzanan kuleler, ateşler içinde yükselen davullar,
yıldızlara uzanan eller. Hepsi aynı arzuyu, aynı merakı taşıyordu. Daha fazlasını hayal etmek. İnsanlığın ortak hikayesi sadece geçmişin kayıtları değildir. Aynı zamanda geleceğe uzanan bir davettir. Her uygarlık, her şehir, her ses bize hatırlatır ki düşler, sınırlar ve engeller her zaman vardır. Ama insan ruhu onları aşmak için yaratılmıştır. Taşlar yıkılabilir, kuleler çöker, ritimler durabilir. Ama insanın hayal gücü asla yok olmaz. Ve işte tam bu noktada durup bakarsak görürüz ki insanlık her seferinde yeniden yükselmiştir. Tarih sadece kayıpları ve zaferleri anlatmaz. Aynı zamanda cesaretin, direncin ve yaratıcılığın sürekli bir yankısıdır. Ufuk çizgisi hep değişir. Bazen kaybolur, bazen yükselir. Ama insan her zaman yeni ufuklara doğru bakar. İşte insanlığın ortak hikayesi budur. Her zaman düşleyen, her zaman yeniden kuran ve hiçbir zaman sınır tanımayan bir ruhun hikayesi. Videomuzdan hoşlandıysanız bizi desteklemeyi unutmayın. İyi uykular.